Merhabalar, bugün sizlere 3M primer mendilden bahsedeceğiz. 3M 237 ml, 946 ml ve 1 galon olmak üzere teneke ambalajlı üretimini yapmaktadır bu primerlerin. 3M primerleri nerede kullanılır? Fabrikalarda, atölyelerde ürünleri montaj yaparken bantlarla beraber bantların mukavemetini arttırmak için kullanılmaktadır. Şu an elimizde bir 3M VHB bantı görmektesiniz. Bu bantlar yüksek mukavemet sağlarlar. Fakat yüksek mukavemetlerine ulaşabilmesi için aradan 72 saat geçmesi gerekmektedir. Zira bu ürünler akrilik yapıştırıcıya sahiptir. Şu anda elimde gördüğünüz ürün alüminyum yapıştırılmış. Alüminyum plexi, dekota, ahşap ve kompozit yapıştırmayı görüyorsunuz. Hepsinde 3M VHB bandı yapıştırılmış ama aynı zamanda primer de kullanılmıştır. Kompozit malzemeyi yüzeyden ayırmaya çalışırsanız ayıramazsınız. O derece güçlüdür, mukavemetlidir. Fakat bu mukavemetin sağlanabilmesi için dediğimiz gibi 72 saat geçmesi gerekmektedir. 3M primeri kullanarak bu 72 saatlik süreyi birkaç saniyeye indirebilirsiniz. Çünkü 3M primerleri mukavemeti %30'a varan arttırmayı sağlarken aynı zamanda first tag yani ilk yapışmayı da arttırmaktadır. Oto aksesuar üreticileri oto fitillerini, spoilerları, rüzgarlıkları ya da oto aksesuarları sevk ederken ürünlerle beraber teneke ambalajları gönderemeyecekleri için mendil olarak bu ürünleri sevk etmektedirler. Tedarik noktası olarak bizler sadece 3M Primer 94 ürününden üretilmiş primer mendiller üretmekteyiz. 6 santime 10 santim ölçüleri vardır. Üzerinde 5 dilde açıklaması bulunmaktadır. Ambalajını sıkıştırmaya kalktığınızda ambalaja herhangi bir açma yapmaz. Bu sayede 12 aya varan içerisinde taze şekilde ürününüzü muhafaza edebilirsiniz. Bunun yanında izopropil alkol mendil de üretmekteyiz tedarik noktası olarak. İzopropil alkol mendilde %80 izopropil alkol, %20 de saf su içeriği vardır. Yine 6 santim 10 santim ve yine yüksek kalitede ambalaja sahiptir. Bu ürün de yine 12 ay boyunca ıslaklığını muhafaza edebilmektedir. Yüksek kalitede ambalaj kullanıldığı için herhangi bir açma yapmamaktadır. Şimdi 3M VHB serisinde bir montaj yaparak hem primerli hem de primersiz olarak yüzeylerde nasıl etki ettiğini hızlıca görelim. Öncelikle 3M Primer 94'ü kullanmadan önce izopropil alkol mendili kullanmamız gerekiyor. İzopropil alkol mendilin amacı yüzeylerde eğer kalıntı, pislik ya da herhangi bir kirletici etmen varsa bunları temizlemek amaçlıdır. İçeriğindeki izopropil alkol kolaylıkla yüzeylerden uçabildiği için izopropil alkol tercih etmekteyiz. Bu temizleme işlemini kolonya, ispirto, aseton, metiletil keton gibi malzemelerle yapmaya kalktığınızda yüzeylerde kalıntı bırakabilirsiniz ya da izlemek istediğiniz yüzeylerde boyanın atmasına, yüzey deformasyonuna sebebiyet verebilirsiniz. Fakat izopropil alkol kullanırsanız böyle durumlar oluşmayacaktır. Gördüğünüz gibi izopropil alkol yüzeylerden şu anda uçmakta. Sadece su kalmakta. Eğer biraz daha beklerseniz bu tamamen uçacaktır. Biz süreci hızlandırmak için yüzeyi temizliyoruz. Şu anda önümüzde bir alüminyum kompozit malzeme var. Diğer malzeme de akrilik ya da diğer adıyla plexi polikarbon malzeme. İzopropil alkolle temizlediğimiz yüzeylere 3M Primer 94'ten üretilmiş olan 3M Primer 94 mendil ile astarlama yani yüzeyleri primerleme işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi ıslak, elinizde hafif yapışkan hissi bırakıyor. Kompozit panelin bu yüzüne 3M primer mendili sürüyoruz. Nereye sürdüğümüzü göstermek için de burada tutuyoruz. Daha sonrasında 3M montaj bandı, 3M VHB'yi alıp sürdüğümüz bölgeye keseceğiz. Tabii öncelikle bu primeri sürdükten sonra birkaç saniye geçmesi gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi buharlaşma başladı. Biraz üflüyoruz ki yüzeyden gidebilsin diye. Daha sonra buraya 3M VHB bandını, montaj bandını lamine ediyoruz. Bu yüzeye primer sürmedik. Şimdi bu yüzeye primersiz olarak 3M VHB'yi lamine edeceğiz. Lamine ettik. Normalde yapışma prosesi akrilik yapıştırıcılarda 72 saat sürmektedir. Fakat 3M primer kullanırsanız ki primer mendil olarak kullanırsanız hem daha ekonomik olacaktır hem de kullandığınız miktarı daha kolay yönetebilirsiniz. Şimdi 3M VHB ile yapıştırılmış olan yani bu derece yüksek mukavemetli olan 3M VHB'nin
ilk yapışmasında aslında çok da kuvvetli olmadığını göreceksiniz kendi başına kullanıldığında. Önce üzerindeki koruyucu tabakası yani liner'ını söküyorum. Yüzeyden kolaylıkla söküp alabiliyorum. Normalde çok yüksek mukavemetli bir bant ama kürleşmesini tamamen sağlayamadığı için şu anda kolaylıkla yüzeyden alınabildi. Şimdi 3M primer mendille yüzeyden almaya çalışacağım. Liner'ını, koruyucu kağıdını söküyorum. Şimdi yüzeyden almaya çalıştığımda gördüğünüz gibi yüzeye anında yapıştı ve bandı söküyor. Gördüğünüz gibi yüzeye çok iyi bir tutunma sağladı. Akrilik bantları 3M VHB serisini yüzeyden alabilmek için 45 derece açıyla yüzeyden sündürerek çekmeniz gerekiyor. Çünkü bu bantlar viskoelastik bantlar. Öyle yaptığımız durumda bile şu anda bandı kompozit panelden ayıramıyoruz. Çünkü yapışma çok kuvvetli. Gördüğünüz gibi. Yani biraz uğraşmamız gerekiyor. Bunu sökebilmek için şu anda belli bir kuvvet uyguluyorum. Aradan geçen zamanla beraber örneğin yarım saat geçtikten sonra bu bandı buradan sökebilmem gittikçe zorlaşacaktır. Çünkü kürlenme sağlanacaktır. İsterseniz akrilik için de deneyelim. Akriliğin bu yüzüne az önce açtığımız 3M primer mendili sürüyoruz. Buraya sürdük. Nereye sürdüğümüzü belli etmek için de buraya koyuyoruz. 3M yine VHB bandını sürdüğümüz yüzeye direkt yapıştırmıyoruz. Çünkü uçması gerekiyor. Yüzeye hafif üflediğimizde zaten yüzeyden buharlaşacaktır solventi. Daha sonrasında bandımızı yapıştırıyoruz. Lamine ettik. Burada 3M primerle VHB yapıştırması var. Bu kısma da primersiz yapıştırma yapıyoruz. 3M primerli olan malzemeyi yüzeyden önce koruyucu kağıdını sökelim. Daha kolay ayrılsın diye. Yüzeyden kolaylıkla alabiliyorum. Daha sonra 3M primer mendille uyguladığım bandı yüzeyden sökmeye çalışacağım. Akriliğin yüzey enerjisi düşük olmadığı için yüzeye daha iyi tutunması sergiledi. Ve bu yüzden az önce alüminyum kompozitte yapışmadan daha yüksek bir yapışma sağladı. Gördüğünüz gibi yüzeyden kolaylıkla alamıyorum. Yani çok zorlamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi 3M primer mendil hem mukavemet artışı sağlıyor hem de ilk tutunmayı daha hızlı gerçekleşmesine imkan sağlıyor montaj işlerinde. 3M primer mendiller ile aracınızın iç terimlerini, dış aksesuarlarını, krom aksesuarlar, krom harfler, plastik logolar, krom logolar bunları kolaylıkla ve uzun ömürlü olarak yapıştırabilirsiniz. Elimizde şeritler var. Bu krom şeritler estetik amaçlı hem aracın içerisinde hem aracın dışarısında kullanılmaktadır. Aynı zamanda aracın dışarısına logolar yapıştırmada ya da harf yapıştırmada da primer mendili kullanabilirsiniz. Normalde bu estetik çıtalar bazıları 3M VHB bantlarıyla gelmekte, bazıları da ucuz köpük bantlarla geliyor. Bu ucuz köpük bantlar yüzeylerden gördüğünüz gibi kolaylıkla sökülebiliyor. Bu da uzun ömürlülük maalesef sağlayamamaktadır. O yüzden biz bu uygulamayı yaparken bu estetik çıtalara 3M bantlarını lamine ettik. Öncesinde 3M primer mendilden sürdük ve lamine ettik. Daha sonrasında alüminyum kompozite bu krom çıtaları ve logoları yapıştırıp hem primerli hem de primersiz olarak testini gerçekleştireceğiz. Öncelikle yüzeyi temizlemek için izopropil alkol mendili kullanmamız gerekiyor. Yüzeydeki kirletici etmenleri tamamen yüzeyden alıyoruz. Buharlaşmaya başlıyor şu anda. Şu anda buharlaşmaya başladı. Süreci hızlandırmak için siliyoruz. Tamamen kuru hale getirdik. Sonrasında 3M primer 94 mendili çıkartıyoruz. Primerleyeceğimiz alana sürüyoruz. Şu bölgeye yapıştırmayı gerçekleştireceğiz. Diğer tarafı da primersiz yapacağız. Primer mendil hala ıslak. Bunu eğer muhafaza etmek isterseniz içerisine şu şekilde koyup sonrasında katlarsanız eğer
hala ıslaklığını muhafaza edecektir. Elimizde dediğimiz gibi bir krom trim var. Bunu kesiyoruz. Normalde tamamen böyle yapıştırmamız gerekiyor ama ayrılmayı görebilmek için daha net ucunda pay bırakıp çekeceğiz. Buraya olarak primerli olarak yapıştırdık. Logoyu da aynı şekilde dışarıya gelecek üzerinden kaldırabilmek için primerli olarak yapıştırdık. Diğer tarafta primer yok. Primersiz. Ve primersiz. Aynı şekilde bu parçayı da yapıyoruz. Bu daha kalın bir malzeme. Primerli bölgeye yapıştırıyoruz. Şimdi mukavemet testi uygulayacağız. Üzerinden vakit geçmeden. Burası primersiz bölge, primerli bölge. Primersiz olanları ilk başta yüzeyden alacağız. Mukavemeti uygulamadan hemen yüzeyden alabiliyoruz. Aynı şekilde. Bu da kolaylıkla geliyor. Şimdi üçgen primer mendilli olanı ayırmaya çalışıyoruz. Yüzeye gördüğünüz gibi yapışma mukavemeti çok yüksek. Zaten şu krom harfi buradan alamıyoruz. Bu da yine yapışmasını yüksek yapmış. Normalde zaten böyle bir kanırtma kuvveti olmayacak. Buralarda yapıştırdığınızı düşünün ya da aracınızın kaportasında yapıştırdığınızı düşünün. Ama ona rağmen buradan kanırtma kuvvetiyle bile yüzeye çok kolay yapıştığını ve yüzeyden sökemediğinizi görüyorsunuz. Yani yapışma mukavemeti primer mendillerde artışı gözle görebildiğiniz durumda. Bant yüzeye tamamen yapıştığı için yüzeyden alabilmek zorlaşıyor. Yine alıyorsunuz normalde. Fakat bunun çok fazla kuvvet uygulayarak yapıyoruz. Üzerinden yarım saat geçtiğinde bunu yüzeylerden sökemezsiniz. Gördüğünüz gibi az önceki durumdan çok daha mukavemetli bir şekilde yapışmış primer mendillerle. EPDM kauçuk gibi malzemelerin yüzey enerjileri düşük olduğu için bantlar ilk yapışmayı maalesef kolaylıkla sağlayamamaktadır. Yüksek mukavemetli 3M VHB'yi lamine etmeye kalkıyorum yüzeye. Primersiz olarak gördüğünüz gibi kolaylıkla yüzeyden ayrılıyor. Yani herhangi bir yapışma sağlayamıyorsunuz. Primer mendille deneyeceğiz. Tabii bu uzun metrajı yapabilmeniz kolay. Biz gösterebilmek için küçük bir parça aldık. Bu sırada buharlaşacak. Bitmemesi için katlıyoruz. Daha sonrasında 3M VHB'yi kesmiştik. Buraya yapıştırıyoruz. Üretim hattında bunların zaten baskı makineleri oluyor. Üzerine bir baskı uygulamanız gerek. Şimdi üzerinden koruyucu kağıdını söküyorum ki daha rahat görebilmeniz için. Bakın yüzeyde parçayı alıyor. Şu anda yine ayırabiliyorum ama bir öncekinden daha mukavemetli şekilde ayırıyorum. İsterseniz diğer taraftan yapalım. Gördüğünüz gibi parçayı yapıştırıyor üzerine. Yani parçayı sökerek alıyor. Ne kadar süre beklerseniz eğer o kadar mukavemet elde edersiniz. Kauçuk, EPDM bu gibi zorlu yüzeylerde de kolaylıkla primer mendil sayesinde yapışmayı sağlayabilirsiniz. 3M primer mendilleri sadece 3M VHB ya da Orafol UHB, TESA, ACX gibi serilerin dışında ince çift taraflı bantlarda da kullanabilirsiniz. Akrilik yapıştırıcı ve herhangi bir markada kullanabilirsiniz. 3M98 var elimizde. 3M468 MP, 3M9448A. Bunlar farklı amaçlar için üretilmiş ince çift taraflı bantlar. Bu bölgeyi yine primersiz yapacağız ve bu bölgeyi de primerli yapacağız. 3M9088'i primersiz bölgeye yapıştırıyorum. Bu bölgede primer olacak. Primerini sürelim.
Kurumaması için yine ambalajın içerisine koyuyoruz. Daha sonra katlıyoruz. Bu ıslak bir vaziyette yine kalır. Daha sonra bu bölgeye 3M9088'e lamine ediyoruz. Aynı şekilde 3M468 MP primersiz bölgeye yapıştırıyorum. Primerli bölgeye yapıştırıyorum. 3M9448A primersiz bölgeye yapıştırıyoruz. 3M9448A'yı primerli bölgeye yapıştırıyoruz. Primersiz uygulanan bantlar, primerle uygulanan bantlar. 3M9088 koruyucu kağıdını söküyoruz. Bandı yüzeyden kolaylıkla alabilirsiniz gördüğünüz gibi. 3M468 MP. Bunun taşıyıcısı yok bandın. Bunu da kolaylıkla yüzeyden söküp alabilirsiniz. 3M9448A tişört taşıyıcılı. Bunu da yüzeyden kolaylıkla alabiliyoruz. Bu bölge primerli bölge. Koruyucu kağıdı söktüm. Gördüğünüz gibi yüzeye çok iyi yapışmış. Yüzeyden söküp alamıyoruz. 3M468 MP. Bu da yüzeye çok iyi yapışmış. Gördüğünüz gibi yüzeyden alamıyoruz primer mendil sayesinde. 3M9088'de yüzeye kaynamış ki birkaç saniye geçti daha. Gördüğünüz gibi 3M primer mendilleri kullanarak ince çift taraflı bantlarda da mukavemet elde edebilirsiniz. Sizlere 3M primer mendilin folyo uygulamalarında nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. 3M primerler bildiğiniz gibi sadece bant uygulamalarında değil, folyoların kenar kapatma işlemlerinde de kullanılmakta ve yine aynı şekilde %30 mukavemet artışı sağlamaktadır. Kenarlar bildiğiniz üzere folyoları kapladıktan bir süre sonra kolaylıkla yüzeylerden kalkabilmektedir. Bunu engellemek için 3M primer mendil kullanacağız. İsterseniz uygulamaya geçelim. Everyday'ın araç kaplama folyolarını deneyeceğiz. Herhangi bir tanesini alıp önce primerli ve daha sonra da primersiz olarak yüzeyleri lamine edeceğiz. Daha sonra yüzeyden ayırmaya çalışıp mukavemetine bakacağız. Bunu tercih ediyorum. Öncelikle yüzeyi izopropil alkolle temizlemem gerekiyor ki yapışma mukavemetini arttırmak için, süreci hızlandırmak için peçete yardımıyla yüzeyi temizliyoruz. Daha sonrasında buraya primer uygulayacağız. Buraya da primersiz uygulama yapacağız. 3M primer mendil. Bu bölgeye sürüyoruz. Kurumaması için ambalajın içine koyup daha sonrasında katlarsanız içerisinde yine ıslak vaziyette kalır. Aynı şekilde izopropil alkol de. Bu bölgede şu anda primer uçmaya başladı. Gözünüzde de zaten gördükten sonra lamine edebilirsiniz. Primerli bölgeye uyguladık. Primersiz bölgeye uyguluyoruz. Normalde bantları uygularken hemen mukavemetine bakabilirsiniz. Fakat folyolar tek taraflı bant gibi olduklarından yaklaşık bir 5 dakika sonra bakmanızda fayda var. Bir 5 dakika geçmesini bekleyeceğiz. Önce primer mendil uygulamadığımız yere folyoyu kaldıracağız. Yüzeyden kolaylıkla söküp alınabiliyor. Primer mendil uyguladığımız folyoyu yüzeyden kaldıracağız. Şimdi bakın tutunma olarak diğeri gibi gelmiyor. Daha mukavemetli geliyor. Yani yüzeye daha iyi bir tutunma yaptığı için ki folyoda zaten kenarlarından açma yapacak. Böyle bir kuvvete maruz kalmayacak. O yüzden yapışma mukavemetinin arttığını görebilirsiniz. Bakın diğerine göre daha zor çekiliyor. Diğeri kolaylıkla kaldırılabiliyor. Primer mendil kullanarak folyolarınızı güçlendirebilirsiniz. Kenar kalkma problemlerinin önüne geçebilirsiniz.